Gözlerinizi kapatın ve evreni hayal edin. Milyarlarca yıldızın parıldadığı, devasa gaz bulutlarının dans ettiği ve karanlık maddenin gizemli bir şekilde her şeyi bir arada tuttuğu bir yer. Şimdi gözlerinizi açın, çünkü bu sadece tek bir galaksi. Bizim evimiz Samanyolu. Peki ya ötesi? Evrendeki galaksiler hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi unutun. Çünkü gerçek çok daha etkileyici. Evrende kaç galaksi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap sizi şaşırtabilir. Astronomlar gözlemlenebilir evrenimizde yaklaşık 2 trilyon galaksi olduğunu tahmin ediyor. Evet, doğru duydunuz. 2 trilyon. Bu sayı, dünya üzerindeki tüm kumların sayısından bile fazla. Her biri kendi hikayesini anlatan, kendi yıldızları, gezegenleri ve belki de yaşam formları olan 2 trilyon galaksi. Peki bu galaksiler nasıl oluşuyor? Galaksilerin doğumu, evrenin ilk anlarına kadar uzanıyor. Büyük patlamadan sonra madde yavaş yavaş bir araya gelmeye başladı. Gravitasyon bu maddeyi daha büyük yapılar oluşturmak üzere çekti ve böylece ilk galaksiler doğdu. Bu süreç milyarlarca yıl sürdü ve hala devam ediyor. Galaksiler, şekil ve büyüklük açısından inanılmaz bir çeşitlilik gösteriyor. En yaygın türler arasında spiral, eliptik ve düzensiz galaksiler var. Bizim Samanyolumuz bir spiral galaksi ve yaklaşık 100.000 ışık yılı çapında. Ancak bu, evrendeki en büyük galaksi değil. IC 1101 adlı dev bir eliptik galaksi, çapı 6 milyon ışık yılına ulaşarak Samanyolu'nun 60 katı büyüklüğünde. Galaksilerin büyüklüğünü anlamak zor olabilir, bu yüzden bir benzetme yapalım. Eğer Samanyolu bir pizza tabağı kadar olsaydı, Dünya bu tabakta görünemeyecek kadar küçük bir toz tanesi olurdu. Ve IZ-11, o bir futbol sahası büyüklüğünde bir pizza olurdu. Galaksiler sadece kendi başlarına var olmuyorlar. Çoğu galaksi, galaksi kümeleri olarak bilinen daha büyük yapıların parçası. Bu kümeler milyonlarca galaksiden oluşabiliyor ve evrenin en büyük yapılarını oluşturuyor. Örneğin, Samanyolumuz, yerel grup adı verilen küçük bir galaksi kümesinin parçası. Peki ya galaksilerin içinde neler var? Her galaksi, milyarlarca yıldız, gezegen, gaz bulutları ve karanlık maddeden oluşuyor. Bazı galaksilerin merkezinde milyonlarca güneş kütlesine sahip süper kütleli kara delikler bulunuyor. Bu devasa kara delikler, galaksilerin oluşumunda ve evriminde önemli bir rol oynuyor. Galaksiler durağan değil, sürekli hareket halindeler. Birbirleriyle etkileşime giriyor, bazen çarpışıyor ve birleşiyorlar. Bu kozmik danslar milyarlarca yıl sürüyor ve yeni yıldızların doğmasına, gezegenlerin oluşmasına neden oluyor. Örneğin, Samanyolumuz yaklaşık 4 milyar yıl sonra komşumuz Andromeda galaksisiyle çarpışacak. Galaksileri incelemek, bize evrenin tarihi ve geleceği hakkında çok şey öğretiyor. Her galaksi, kozmik evrimin bir aşamasını temsil ediyor. Bazıları genç ve aktif, yeni yıldızlar oluşturuyor. Diğerleri yaşlı ve sakin, son yıldızlarının sönmesini bekliyor. Bu çeşitlilik, evrenin dinamik doğasını gösteriyor. Son yıllarda galaksileri inceleme yöntemlerimiz büyük ölçüde gelişti. James Webb Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji araçlar, evrenin en uzak köşelerindeki galaksileri bile gözlemlememizi sağlıyor. Bu gözlemler evrenin ilk günlerinde oluşan galaksiler hakkında yeni bilgiler sunuyor ve kozmoloji teorilerimizi test etmemize olanak tanıyor. Galaksiler arasındaki boşluklar da en az galaksilerin kendisi kadar ilginç. Bu boşluklar karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli unsurlarla dolu. Bu görünmez güçler galaksilerin hareketlerini ve evrenin genişlemesini etkiliyor. Onları anlamak, evrenin geleceğini tahmin etmemize yardımcı olabilir. Her galaksi, kendi içinde bir evren gibi. Milyarlarca yıldız, sayısız gezegen ve kim bilir belki de bizim henüz hayal bile edemediğimiz yaşam formları barındırıyor olabilir. Bu düşünce, bizi hem küçük hem de önemli hissettiriyor. Evrendeki sayısız galaksiden birinde, küçük bir gezegende yaşıyoruz. Ama aynı zamanda bu muhteşem kozmik tabloyu anlayabilecek zekaya sahibiz. Galaksiler hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgi, evrendeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Belki de bir gün, kendi galaksimizin ötesine yolculuk yapabilecek ve bu kozmik komşularımızı yakından inceleyebileceğiz. O zamana kadar, teleskoplarımızla gözlem yapmaya, teoriler üretmeye ve evrenin sırlarını çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki sefer gökyüzüne baktığınızda, gördüğünüz yıldızların ötesinde milyarlarca galaksi olduğunu hatırlayın. Her biri kendi hikayesini anlatıyor, kendi sırlarını saklıyor. Ve biz, bu büyük kozmik hikayenin küçük ama önemli bir parçasıyız. Evrendeki galaksiler, keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir macera sunuyor. Peki siz bu maceranın neresinde olmak istersiniz?